Gestalt, Almanca bir kelime olup, bütün, şekil, kalıp, form gibi anlamlara gelse de, Gestalt psikolojisinde böylesi tekil bir sözcük anlamından çıkarak bir terim anlama dönüştüğünü görürüz. Bir bütün, kendini oluşturan parçaların toplamından daha büyüktür. Gestalt psikolojisi 1940'lı yıllarda sürekli geçmiş olumsuz girdileri işleyen, psikanaliz dışında bir tekniğin de var olabileceğini ispat edercesine Fritz Perls ve eşi Laura Perls tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Gestalt terapistleri yaşanan olumsuzlukları şimdi ve buraya çekerek bireyin geçmişte hissettiklerinden yola çıkarak aynı olay örgüsünün ilgili kişide şimdiki zamanda ne hissettirdiğini çözümlemeye çalışır. Şimdiki zaman farkındalığı sayesinde bireyin yaşadığı olumsuz döngü takılı kalınan yerden başlayarak tatmin edilip çözüme ulaşması sağlanır. Bir Gestalt döngüsü 5 aşamadan oluşur. Aslına bakarsanız bu aşamaları günlük hayatta basitten karmaşaya pek çok yerde ve olayda kullanıyoruz. Zira yaptığımız günlük rutin işlerde olsun, daha spesifik, karmaşık işlerde olsun bir beceri çoğunlukla onun alt becerilerine göre çözümlenir. Gestalt kuramına göre bu döngü şu 5 aşamadan oluşur. Birincisi, denge ve temas öncesi hazırlık. Kişinin ihtiyaçla teması henüz kurmadığı, ancak bir eksiklik hissettiği aşamadır. İkincisi, farkındalık. Kişi ihtiyaç ya da problemi fark eder. Üçüncü, enerji toplama ve hazırlık. Bu ihtiyacı karşılamak için içsel enerji harekete geçer. 4. Eylem ve temas. Kişi harekete geçer, ihtiyaç karşılanır veya işlem tamamlanır. 5. ise tatmin ve geri çekilme. Yapılan eylem içselleştirilir ve süreç tamamlanır. Bu süreci gündelik hayatta örneklendirmek mümkündür. Örneğin bulaşıkları yıkamak istiyorsanız önce suyu açmalı, bulaşık süngerine sabun sıkmalı, sonra bulaşıkları sabunlayıp durulamalısınız. Ve böylece görev başarıyla tamamlanmış olur. Yani ihtiyacı fark ederseniz bulaşıkların birikmiş olması, eylem için enerjiyi mobilize edersiniz. Ayağa kalkmak, mutfağa geçmek, sonra eyleme geçer ve bulaşıkları yıkarsınız. İşlem tamamlanınca bir rahatlama, içsel tatmin yaşarsınız. Bu örnek bir becerinin alt becerilere ayrılabileceğini de gösteriyor. Yani bulaşık yıkama gibi basit görünen bir eylem bile aslında birçok küçük adımı barındırır. İşte bu eğitimde kullanılan beceri analizlerinin temelidir. Beceri ve alt beceriler konusunu merak ediyorsanız, eğitimde kullanılan bu analiz yöntemlerini incelemeniz yerinde olacaktır. Özellikle küçük çocukların ve zihin engelli bireylerin öz bakım becerileri genellikle önce o becerinin alt adımlarının öğretilmesiyle kazandırılır. Örneğin diş fırçalama becerisi şu alt adımlardan oluşur. Banyoya gitmek, diş fırçasını almak, diş macununu sıkmak, fırçalama hareketini yapmak, ağzı çalkalamak, diş fırçasını yerine koymak. Sonuç olarak Gestalt döngüsünü anlamak sadece terapi süreçlerinde değil, öğrenme, eğitim ve günlük yaşamın planlanmasında da fayda sağlar. Gelin şimdi hayali bir Gestalt döngüsü analizi yapalım. Gestalt döngüsü insanın bir ihtiyacını fark etmesiyle başlar. O ihtiyacı tatmin etmesiyle sona erer. Döngünün sağlıklı bir şekilde tamamlanması kişinin ruhsal dengesi için en önemli şeydir. İsterseniz bu döngüyü bir kez daha hatırlayalım. Denge. Şu an herhangi bir ihtiyacım yok ve her şey normal seyrinde. Ne bedensel, ne zihinsel, ne de duygusal bir ihtiyacım söz konusu değil. Ama bir dakika. Sanırım içimde bir huzursuzluk uyandı. Farkındalık. Garip bir şekilde canımı sıkan bir iş daralması yaşıyorum. Neden böyle oldu ki? Sanırım öfkeliyim. Enerji toplama ve hazırlık. Öfkenin kaynağını biliyorum. Arkadaşımla dün yaşadığımız tartışma. Onunla bu konuyu konuşmalıyım. Eylem ve temas. Bugün buluşup duygularımızı birbirimize ifade ettik. İkimiz de bahsettiğimiz konuyu yanlış anlamışız. Tatmin ve geri çekilme. İçim rahatladı. Artık öfke hissetmiyorum. Peki Gestalt döngüsünün herhangi bir aşamasında tıkanma yaşanırsa ne olur? Bir de ona bakalım isterseniz. Diyelim ki yine denge aşamasında bireyin sakin, yani bir ihtiyaç hissetmediği homeostaz hali bir anda yaşadığı öfke farkındalığı ile bozulmuş olsun. Bu öfkeli ruh hali inkar ve göz ardı edilirse döngü en başından bozulmuş olacaktır. Çünkü öfke duygusu fark edildiği halde bir sonraki hazırlık aşamasına geçilemeyecek
ve bireyde huzursuzluk ne kadar unutmuş gibi yapsa da tartışma yaşadığı arkadaşını her gördüğünde ya da konuyu her hatırlayışında duygu aynı şekilde kendini hatırlatacaktır. Bu da dengenin tatmin duygusunu oluşturana kadar yarım kalmışlık yaratacaktır. Diyelim farkındalık aşamasına geçtik. Öfkemizin nedenini, ona neyin sebep olduğunun farkına vardık. Ama bu kez de kendimizi olumsuzluğu çözme konusunda harekete geçiremiyoruz. Bu da yine Gestalt döngüsünün doğru bir sıralamayla devam etmediği anlamına gelir. Kişi içinde yaşadığı öfkeyi yadsıyarak boş verdiğinde zamanlı zamansız bu enerjinin etkisi altında kalabilir. Mesela bu sorun gece uykularını kaçırabilir ya da sorun yaşadığını düşündüğü arkadaşı ile karşılaşmak istemeyebilir. Üçüncü aşama olan enerji toplama ve hazırlık aşamasını da geçtik diyelim. Yani konuşmaya ve sorunu halletmeye karar verdik. Fakat bu kez de onunla buluşup bu konuları konuşup konuşmama tereddütü içindeyiz. Yani eyleme geçecek temas noktasında sıkıntılar yaşamaktayız. Yine bu durumda da döngü tamamlanmamış olacağı için yaşanan öfke devam edecek ve bize yük olmayı bırakmayacaktır. Sonuç olarak Gestalt döngüsünün 5. ve son aşaması olan tatmin ve geri çekilme olmadan yaşadığımız öfkenin bir yanlış anlama mı yoksa olası başka bir sebepten dolayı mı olduğunu anlamamız güçleşecektir. Yaşanan bu tıkanmalar sonucunda bitmemiş işler, çözümlenmemiş ruhsal sıkıntılar oluşur. İşte Gestalt terapi süreci bu tamamlanmamış döngüleri şimdi ve burada olmak kaydıyla yeniden harekete geçirerek tamamlamaya çalışır. Tüm bu olumsuz döngülerin sağlıklı bir şekilde tamamlanması dileğiyle. Sağlıcakla kalın.